Koronavirüs salgını Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıktı. 2020 yılının ilk aylarında farklı ülkelerde vakalar görülmeye başlandı. Ülkemizde ise Mart 2020'de ilk vaka görüldü. Mart ayının hatta başları gibiydi. Fakat birçok insan bu kış çok hastalandım, acaba koronavirüs olabilir mi diye sorgulamaya başladılar. Açıkçası bana da çok soran oluyor. Kanalımıza da videolar altına bu tarz yorumlar fazlaca geldi. Biz de o yüzden bu konuyu araştırdık ve yapılan çalışmaları inceledik. Uzmanlara göre farkında olmadan Covid-19'a sahip olabileceğiniz 7 işareti bu videoda sizinle paylaşacağım. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin, yani Amerika'daki CDC'nin tahminlerine göre Covid-19 vakalarının %40'a varan bir kısmında bir belirti görülmüyor. Ya da daha hafif grip veya soğuk algınlığı belirtileriyle benzer özellikler görülebiliyor. Maalesef geçen kış karşılaştığımız hastalığın Covid-19 olup olmadığını veya herhangi bir zamanda asemptomatik bir vaka olup olmadığımızı %100 kesin olarak bilmenin çok da gerçekçi, kesin bir yolu yok. Ancak geçtiğimiz kış gerçekten çok fazlaca belki de gördüğümüz influenza, RSV gibi enfeksiyonlar karşımıza çıktı ve o belirtileri adeta Covid-19 salgını başlayınca acaba Covid-19 mu diye hep bizler şahsımız adına kişisel olarak şüphe uyanmamıza sebebiyet verdi. Ancak uzmanlar bazı işaretlerin Covid-19'a sahip olabileceğinize dair ipucu olabileceğini söylüyorlar. Birinci işaret. Her zamankinden daha ağır soğuk algınlığı yaşadıysanız. Pandeminin başlarında insanlar Covid-19'un ABD'de Şubat sonu ve Mart ayına kadar dolaşıma girmediğine inanıyorlardı. Ancak Texas Üniversitesi'nden yapılan yeni bir araştırma aksini gösteriyor. Çalışma için bilim adamları geçen kış grip vakalarından şüphelenen kişilerde alınmış boğaz sürüntülerini analiz ettiler. Araştırmacılar her iki grip vakasından birinin Covid-19 olduğunu keşfettiler ki bu inanılmaz bir sonuçtu. Sonuç olarak Covid-19'un muhtemelen Noel civarında ABD'ye geldiğine inanıyorlar. Bu nedenle Aralık ayından bu yana yurt dışı seyahatinde bulunduysanız veya sık seyahat eden kişilerle temas sonrası benzer hastalık süreçleri yaşadıysanız Covid-19 geçirmiş olma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ancak hastalığın kırsal bölgelere ulaşması daha yakın tarihlere uzandı. Eğer daha izole bir hayat içindeyken hasta olduysanız bu muhtemelen sadece nezle bile olabilir. Covid-19'u ayırt etmek zor olabilir, ancak soğuk algınlığı tipik olarak nefes darlığına, şiddetli baş ağrılarına veya Covid gibi gastrointestinal semptomlara neden olmaz. Bu semptomlar ikisini ayırt edebilmeniz için belirleyici olabilirler. Bir noktada koku veya tat alma duyunuzu kaybettiyseniz. Koku veya tat kaybı Covid-19'un en önemli özelliği oldu. Bu belirti herkeste görülmese de araştırma yürüten Doktor Adalja artık yeni koronavirüs ile güçlü bir şekilde bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Üçüncü işarete geçtiğimizde açıklanamayan saç dökülmesiyle karşı karşıyaysanız. Bu belirti Covid-19 bağlamında geniş çapta incelenmedi henüz. Ancak virüsten iyileşen birçok kişi saç dökülmesiyle ilgili sorunları bildiriyorlar. Sizin de aklınızda bulunmasında fayda var. Bazen nefessiz hissediyorsanız, nefessiz kalıyorsanız. JAMA'da, yani Journal of American Medical Association'da yayınlanan araştırmada Covid-19'da kişilerin nefes darlığına dahil olmak üzere virüsün kalıcı etkilerine sahip olabileceğini buldular. Bunun neden kaynaklandığı ve ne kadar süreceği tam olarak belli değil. Ancak muhtemelen akciğerlerdeki kalıcı iltihaplanmadan kaynaklanıyor. Eğer geçtiğimiz kış bir grip geçirip veya soğuk algınlığı geçirip ardından da süre gelen bir nefes darlığınız halen devam ediyor ise Covid-19 geçirmiş olabileceğinizin bir işareti diye düşünebiliriz. Geçmeyen bir öksürüğünüz varsa. Kalıcı bir öksürük JAMA çalışmasında katılanların bildirdiği başka bir semptom. CDC'de, yani bu hastalıkları önleme ve kontrol merkezinde elde edilen veriler Covid-19'a sahip kişilerin %43'ünün virüs için pozitif bir test yaptırdıktan 14 ila 21 gün sonra hala öksürük yaşadığını buldular. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ve gerçekten çok yorgunsanız. JAMA araştırması, yani Journal of American Medical Association araştırmasına göre bu durum bir kişinin Covid-19'a sahip olmasının ardından kalan en büyük etkilerden biri. Muhtemelen akciğer hasarındaki kalıcı veya belki de akciğer performansındaki geçici azalma, bizlerin yeteri kadar dokularımızın oksijenlenmemesi ve kronik bir yorgunluğa sebebiyet vermesi gibi bir açıklama yapabiliriz. Yani bu çalışma hastaların %53'ünün virüsün ilk belirtilerini gösterdikten yaklaşık 60 gün sonra yorgunlukla mücadele ettiklerini söylediler. Biz de biliyoruz, özellikle bir kalp cerrahı olarak söylüyorum. Kalp ameliyatından sonra açılan göğüs ve indirilen göğüs içindeki damar sonrasında akciğerler
biraz havaya ekspoze oluyor. İşte akciğerleri kapatıyoruz, kalp akciğer makinesine bağlıyoruz ve akciğer performansındaki azalma evet belirli bir süre devam ediyor. Muhtemelen 60 gün gibi. Yaklaşık 1 yıl sonra tamamına veya tam performansına erişebiliyor diyebiliyoruz. Dolayısıyla çok ağır bir akciğer enfeksiyonu geçiriyorsanız da yine aynı şekilde akciğer performansındaki azalma çok da hızlı iyileşmeyecektir. Doktor Adalja hafif hastalığı olan ve bir süre yorgunluk çeken bazı insanlar görüyoruz diyor. Ancak bunun nedeninin şu anda tam olarak açık olmadığını söylüyor. Bir kişinin bağışıklık sisteminin virüse tepki verme şeklinde olabilir veya sadece virüsün vücutta bir şekilde çalışma şekli de olabilir. Yani aslında bunlardan ziyade bence akciğerlerimize kalıcı bir hasar bıraktığı veya geçici olan performans azaltıcı bir hasar bıraktığı ve bunun da zaman içerisinde iyileştiğini düşünerek bunu biraz yorumlayabiliriz. Son olarak da sonsuza dek sürecek gibi görünen alışılmadık semptomlarınız var ise, yani uzmanlar Covid-19'un hala yeni bir virüs olduğunu vurguluyorlar. Bu nedenle doktorlar ve bilim adamları bu konuda her geçen gün yeni ekstra bir şeyler öğreniyorlar ve öğreniyoruz da. Ve bu sayede de aslında edindiğimiz bilgilerin literatüre dönüşmüş hallerini aynen bu ekranlarda olduğu gibi sizlere aktarıyoruz her geçen gün. Virüsün kalıcı etkileri üzerine araştırmalar devam ediyor ve şu anda doktorların belirli semptomlara sahip olmanın Covid-19 enfeksiyonu geçirdiğiniz veya geçirmediğiniz anlamına geldiğini söylemesi zor. Bu nedenle yeni karşılaştığınız ve sanki hiç geçmeyecek gibi hissettiğiniz sağlık sorunları da Covid-19'a işaret edebilir. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 pozitif testi çıkan bir hastanın çift görmeyle hastaneye başvurduğunu, şiddetli baş ağrısıyla hastaneye başvurduğunu biliyoruz. Bu tip anormal ve olması beklenmedik semptomlarda Covid-19'a işaret edebilir. Muhtemelen ilerleyen günlerde bunlarla ilgili daha detaylı bilgiye sahip olacağız. O yüzden böyle bir durumla karşılaşırsanız test yaptırıp gerekli tedaviyi almanızda, uygulamanızda fayda var. Sağlıkla kalın diyorum efendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sorularınızın cevaplarını arıyorsanız tabii ki sorularınızı aşağıdaki yorumlara bırakarak bizlerle bu serüvene dahil olabilirsiniz. Görüşmek üzere.